Hamam böcekleri dev insansı yaratıklara evriliyor. Artık güçlü ve zekiler. Atalarına yapılanların intikamını almak için insanları avlamaya başlıyorlar. Ama insanlar da karşı koymak için böceklere dönüşebiliyor. İnsanlar bu hamam böceklerine karşı hayatta kalabilecek mi? Ve bu kadar hızlı nasıl evriliyorlar? Gizem dolu hikayeye hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. 21. yüzyılın sonlarına doğru dünya artık insanlığı taşıyamayacak hale gelmişti. Nüfus kontrolden çıkmış, kaynaklar tükenme noktasına dayanmıştı. İnsanlığın önünde tek bir seçenek vardı. Yeni bir gezegen bulmak ve tüm umutlar Mars'a çevrildi. Fakat ortada büyük bir problem vardı. Kızıl gezegen hala ölümcül derecede yaşama elverişsizdi. Bilim insanları bu yüzden çılgın bir proje başlattı. Mars'ın atmosferini değiştirebilmek için önce yosunlar ve inanılması güç olsa da hamam böcekleri gönderildi. Çünkü onların en ağır koşullarda bile hayatta kalabileceği düşünülüyordu. Aradan uzun yıllar geçti. Takvimler 2597 yılını gösterdiğinde ise Tokyo sokaklarında bambaşka bir kovalamaca yaşanıyordu. Komachi ve Nanao isimli iki suçlu peşlerine düşen polislerden kaçabilmek için dar sokaklara dalıyor, sürekli yön değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar polis çemberi giderek daralıyordu. Tam her şeyin bittiği düşünüldüğü anda gökyüzünden teknolojik bir araç aşağı süzüldü. Aracın içindeki kişi ünlü bilim insanı Doktor Honda'ydı. Honda o sırada Mars projesiyle ilgili bir sunumu izliyordu. Sunumda Mars'ta kontrolden çıkan hamam böceklerinin yok edilmesi gerektiği açıkça anlatılıyordu. Honda'nın yardımcısı kaçan iki suçlunun dosyasını inceleyince dikkat kesildi. İkisi de cinayet suçlamasıyla aranıyordu ve tam da bu yüzden proje için harcanabilir adaylar olarak görülüyorlardı. Doktor Honda hiç vakit kaybetmeden Komachi ve Nanao'ya yaklaşarak onları gizli laboratuvarına götürdü. Ardından inanılmaz teklifini açıkladı. Eğer Mars'a gidip oradaki hamam böceklerini temizlerlerse büyük miktarda para kazanacaklar ve tüm suç kayıtları silinecekti. Ama bunun korkunç bir bedeli vardı. Göreve çıkmadan önce ölüm riski taşıyan deneysel bir ameliyat geçirmek zorundaydılar. Komachi, Honda'nın anlattıklarına başta zerre kadar güvenmedi. Bunun açıkça bir intihar görevi olduğunu düşünüyordu. Fakat Nanao hiç düşünmeden teklifi kabul etti. Komachi ise onu yalnız bırakmamak için sonunda istemeye anlaşmayı kabul etti. Aradan tam 2 yıl geçmiştir. Artık Komachi ve Nanao, Bux-2 isimli dev uzay gemisinin resmi mürettebatı olarak Mars'a doğru ilerlemektedir. İnsanlığın kaderini değiştirecek görev başlamıştır. Ama gemideki atmosfer hiç de güven verici değildir. Yolculuk sırasında cin enerjisini atamadığı için sürekli antrenman yapmak ister. Sonunda gözünü Komachi'ye diker ve onunla dövüşmek için meydan okur. İkili arasında sert bir sparring maçı başlar. Yumruklar havada uçuşurken gemidekiler nefesini tutarak onları izler. Mücadele sonunda kazanan çıkmaz. Ancak cin kibirli tavrını bozmaz ve Komachi'ye karşı aslında ciddi dövüşmediğini söyleyerek kendini üstün göstermeye çalışır. Sonrasında gözünü bu kez Nanao'ya çevirir. Rahat tavırlarla ona yaklaşır ve açık açık flört etmeye başlar. Fakat Nanao'nun cevabı oldukça nettir. Ona göre Komachi hayatındaki tek gerçek özgürlüktür. Jin daha ne olduğunu anlayamadan reddedilir. Bu konuşmayı duyan Ichiro ise kahkahayı basar. Bir suçluyla kaçmayı özgürlük olarak görmenin saçma olduğunu söyleyerek Nanao'yla dalga geçer. Geminin diğer tarafında işler daha da tuhaf ilerlemektedir. Lee hiçbir şey olmamış gibi böcek yemeye devam ederken Tezuka uyuyan Maria'nın yanına sinsice yaklaşır. Genç kızın elini garip şekilde emmeye başlayınca Maria korkuyla uyanır ve panik içinde arkadaşı Osako'nun yanına kaçar. Mürettebatın çoğu zaten tekinsiz görünürken bu olay ortamı daha da rahatsız edici hale getirir. Bu sırada Toramaru ve Yoshikane gemide yürüyen kadınları utanmadan süzmektedir. Asuka ise ikisini de herkesin içinde rezil ederek yaptıklarının mide bulandırıcı olduğunu yüzlerine vurur. Tüm bu yaşananları izleyen Nanao sonunda çok önemli bir gerçeği fark eder. Bu gemide bulunan insanların hiçbiri normal değildir. Toramaru ve Yoshikane eski Yakuza üyeleridir. Asuka yozlaşmış bir polistir. Tezuka acımasız bir seri katildir. Maria kaçak göçmendir. Osako gençleri suç işlerinde kullanan biridir. Ichiro dahi bir hacker, Lee ise terör suçlusu olarak bilinmektedir. Nanao kendi geçmişini ve Komachi'nin durumunu düşününce korkutucu soruyu sormadan edemez. Doktor Honda özellikle suçluları mı seçmiştir? Ama sonra aklına Jin gelir. Çünkü Jin'in geçmişinde ciddi bir suç yoktur. Yalnızca profesyonel kickbox yapan biridir. Bu yüzden mürettebatın ortak noktasının suç değil, çaresizlik olduğunu anlar. Hepsinin Mars görevini kabul etmesinin tek sebebi vardır. Umutsuzca paraya ihtiyaç duymaları. Tam o sırada geminin hoparlörlerinden Kaptan Dojima'nın sesi yankılanır. Yanındaki teğmen Mina ile birlikte mürettebata son hazırlık emirlerini verirler. Çünkü Bux-2 artık Mars atmosferine giriş yapmıştır. İnsanlığın kaderini değiştirecek görev birkaç dakika içinde başlayacaktır. Gemi büyük bir sarsıntıyla yüzeye iner. Herkes nefesini tutup dışarı baktığında ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döner. Mars artık eski kızıl görüntüsüne sahip
tesadüf değildir. Yıllar süren terraform çalışmaları sayesinde gezegenin yüzeyi dünyayı andırmaya başlamıştır. Atmosfer değişmiş, yüzeyde yaşam belirtileri oluşmuştur. İnsanlık gerçekten başka bir dünyayı dönüştürmeyi başarmıştır. Teğmen Mina hemen görevin ilk aşamasını başlatır. İçinde hamam böceklerini yok edecek özel bir kimyasal bulunan kapsülü yüzeye fırlatır. Plan basittir. Kimyasal yayılacak ve gezegendeki böcek kolonileri tamamen temizlenecektir. Ardından Kaptan Dojima ekibi iki gruba ayırır. Amaç hem çevreyi keşfetmek hem de ilacın işe yarayıp yaramadığını kontrol etmektir. Fakat ekip dağıtılırken gerginlik yeniden yükselir. Asuka yanında Yoshikane'nin adını görünce direkt itiraz eder. Bir Yakuza ile aynı ekipte çalışmayı reddettiğini açıkça söyler ve partner olarak Ichiro'yu ister. Yoshikane bu duruma aşırı sinirlense de Dojima daha fazla sorun çıkmaması için değişikliği kabul eder. Mürettebat keşif için ayrıldıktan sonra Dojima gizlice küçük bir insansız hava aracı gönderir. Araç kısa süre sonra Japonya'nın yıllar önce gizli şekilde Mars'a yolladığı Box 1 sondasını bulur. Kaptan hemen Doktor Honda ile bağlantıya geçer. Görevin şu ana kadar sorunsuz ilerlediğini söylerken Honda'nın yüzündeki heyecan gizlenememektedir. Çünkü eğer bu proje başarıya ulaşırsa Mars Terraform teknolojisi sayesinde dünyanın en güçlü ülkesi haline geleceklerini düşünmektedir. Bu sırada keşif ekipleri yüzeyde ilerlemeye devam eder. Ancak Jin'in dikkatini garip bir detay çeker. Mars'ın her yeri hamam böcekleriyle dolu olmalıydı. Ama ortada tek bir ölü böcek bile yoktur. İçini kötü bir his kaplamaya başlar. Jin ve Maria dikkatlice ilerlerken büyük kayaların etrafından dönerler ve gördükleri şey karşısında donup kalırlar. Karşılarında insanı andıran ama kesinlikle insan olmayan 3 yaratık durmaktadır. Ellerinde kalın sopalar vardır ve hareketsiz şekilde onları izlemektedirler. İkili panikle hemen saklanır. Çünkü Mars'ta akıllı yaşam formlarından kimse söz etmemiştir. Böyle bir şeyin varlığı bile anlatılmamıştır. Ama asıl korkunç karşılaşma çok daha yakında yaşanır. Komachi ve Nanao da aynı yaratıklardan biriyle burun buruna gelir. Komachi önce sakin davranmaya çalışır ve yaratığın düşmanca olup olmadığını anlamak için iletişim kurmaya uğraşır. Fakat bir anda her şey kabusa dönüşür. Yaratık inanılmaz bir hızla ileri atılır ve Nanao'nun boynunu tek hamlede kırar. Komachi daha ne olduğunu bile anlayamadan Nanao'nun cansız bedeni yere düşer. Yaratık ise cesedi bırakarak insanüstü bir hızla karanlığın içine doğru kaybolur. Tam o sırada Jin koşarak yanlarına gelir. Yüzündeki korku her şeyi anlatıyordur. Nefes nefese şekilde yalnızca tek bir şey söyleyebilir. Asuka da öldürülmüştür. Bu haberin ardından ekip tamamen paniğe kapılır. Herkes hızla Box 2 gemisine geri çekilir. Nanao'nun cansız bedeni revire taşınırken mürettebatın öfkesi artık kontrol edilemez hale gelir. Çünkü karşılarında duran Kaptan Dojima'nın birçok şeyi en başından beri bildiğinden emindirler. Ve sonunda gerçek ortaya çıkar. İnsanlık tam 500 yıl önce Mars'a yosunlarla birlikte hamam böcekleri göndermiştir. Ama kimsenin hesaba katmadığı bir şey olmuştur. Uzayın yoğun radyasyonu, Mars'ın ölümcül ortamı ve geçen yüzyıllar boyunca bu böcekler inanılmaz şekilde evrim geçirmiştir. Mürettebatın gördüğü o yaratıklar aslında başka bir tür değildir. Onlar hamam böceklerinin yeni formudur. Üstelik artık sıradan böcekler olmaktan çok uzaktadırlar. İnsanlardan kat kat güçlü, aşırı dayanıklı ve şaşırtıcı derecede zekidirler. Hükümet bu yaratıklara Terraformar adını vermiştir. Gerçeği öğrenen ekip çılgına döner. Çünkü Mars'a neden gönderildiklerini artık anlamışlardır. Onlar keşif ekibi değil, resmen canlı yemdir. Tam tartışma büyürken odanın ortasında bir hologram belirir. Görüntüde Doktor Honda vardır. Soğukkanlı tavırlarla mürettebata bakar ve onları sert şekilde aşağılar. Paraya ihtiyaç duydukları için bu görevi kabul ettiklerini, yani hayatlarını kendi istekleriyle sattıklarını söyler. Ardından asıl korkunç detayı açıklar. Mars'a gelmeden önce geçirdikleri ameliyat yalnızca burada nefes alabilmeleri için yapılmamıştır. Vücutlarına farklı böcek türlerinin DNA'ları yerleştirilmiştir. Amaç, onları terraformarlara karşı savaşabilecek biyolojik silahlara dönüştürmektir. Honda hiçbir duygu göstermeden tek bir emir verir. Savaşın ve hologram aniden kapanır. Sessizlik içinde kalan mürettebata bu kez Dojima açıklama yapar. Güçlerini kullanabilmeleri için böcek hücresi aktivatörü isimli özel bir sıvıyı kendilerine enjekte etmeleri gerektiğini anlatır. Aktivasyon gerçekleştiğinde bedenleri mutasyona uğrayacak ve sahip oldukları böcek DNA'sı ortaya çıkacaktır. Fakat bunun büyük bir riski vardır. Eğer dönüşümü fazla uzatırlarsa vücutları çökecek ve öleceklerdir. Kontrolü kaybetmeleri durumunda geri dönüş olmayacaktır. Dojima daha sonra tüm savaş bilgilerini doğrudan takım elbiselerine aktarır. Kıyafetler sinir sistemlerine bağlı olduğu için herkes kendi yetenekleri hakkında bilgileri zihninde anında görmeye başlar. Ama ekip korku içindeyken bile Tezuka'nın yüzünde rahatsız edici bir gülümseme vardır. Çünkü ona göre yaklaşan savaş eğlenceli görünmektedir.
Mürettebat huzursuzken hamam böcekleri gemiye saldırır. Bombardıman böceği güçlerini alan Lee öldürülür. Karınca güçlerine sahip Dojima ise bir yaratığı yok eder. Büyük bir sürü yaklaşınca Dojima ve Ichiro gemiyi savunmak için kalır, diğerleri parça bulmak için Box 1'e doğru yola çıkar. Yolda Tezuka böcek güçleriyle yolu açar. Gemide kalan Dojima hamam böceklerini öldürmek için oksijeni boşaltır, ancak bu durum Ichiro ile kendisinin bayılmasına yol açar. Yolculuk sırasında Komachi, geçmişte Nanao'yu korumak için bir cinayeti üstlendiğini hatırlar. Jin ise kaybedecek bir şeyi olmadığı için Mars'a geldiğini söyler. Araçları devasa bir hamam böceği saldırısına uğrayınca Maria kamuflaj ve Osako sert kabuk böcek güçlerini aktif ederek Tezuka ile birlikte araca siper olur. Ancak araç kaza yapıp uzaklaşınca bu üçlü geride kalıp öldürülür. Ekip Box bir gemisine ulaşır. Mina içeride geminin dünyaya veri ilettiğini keşfederken dışarıda nöbet tutan Toramaru ve Yoshikane silahlı hamam böceklerince öldürülür. Komachi, Jin ve Mina güçlerini kullanarak tüm hamam böceklerini temizler ve yakındaki bir piramidi fark ederler. Bu sırada dünyadaki Honda'nın hain planı açığa çıkar. Gemideki ajanları Asuka ve Ichiro, Dojima'yı öldürüp Honda için ikinci nesil bir hamam böceği yumurtası ele geçirir. Honda, asıl amacın yumurtayı almak olduğunu ve piramidin hamam böceklerinin aslında Mars'a göç eden uzaylılar olduğunu gösteren genetik bir bellek olduğunu açıklar. Çıkan çatışmada tamamen böceğe dönüşen Jin, Komachi'ye dünyaya dönmesini söyler. Komachi gemide karşılaştığı hain, Ichiro ile zorunlu bir ateşkes yapar ve ikili kaçış kapsülüyle dünyaya doğru yola çıkar. Dünyada ise Honda, Ichiro'nun tüm gerçeği ifşa etmesini umursamaz ve kendisine ihanet eden asistanını öldürür. Uzay gemisinde Ichiro sorumluları ifşa edeceğine yemin ederken, Komachi mürettebata mezar yaptıktan sonra Mars'a geri döneceğini